Hipokrat TV'den herkese iyi günler. Ben Profesör Doktor Akçağan Geptiremen. İstanbul'da özel bir üniversitede farmakoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere kısaca bahsetmek istediğim konu KOAH hastalığı ve tedavisinde kullanılan ilaçlar. KOAH dediğimiz kronik obstrüktif yani tıkayıcı akciğer hastalığının kısaltılmış şekli ve toplumda aslında oldukça sık görülen bir hastalık türüdür. Genellikle sebep sigara olmakla beraber veya çevre kirliliği ve havadaki kirli parçacıkların, zararlı parçacıkların veya gazlara karşı akciğerin verdiği bir reaksiyon olarak niteleyebiliriz. Yani kirli ortamda yaşayan ve sigara içen kişilerde çok daha sık görülen bir hastalıktır. Bulguları solunum sayısının artması en başta ve bir hava açlığıyla kişinin nefes almasına rağmen havaya doymaması şeklinde karşımıza gelmektedir. Diğer bulgular yüzeyel ve hızlı solunum, göğüs çapındaki artış yani fıçı göğüs tarif ettiğimiz göğüsün çapının kontürünün büyümesi durumu. Siyanoz dediğimiz özellikle dudakta ve ağız çevresinde morarma bulguları, sağ kalp yetmezliği ve buna bağlı olarak pretibiyal ödem dediğimiz bacağın diz altı kısmında şişlik ve ödem gelişmesi durumu, hışırtılı ve anormal solunum seslerinin hissedilmesi, kronik öksürük ve sürekli olarak balgam çıkarma şikayetleri, efor kapasitesinde azalma dediğimiz daha önceden 2 kat merdiveni çok rahat çıkarken bir katı bile çıkarken birkaç defa dinlenme ihtiyacı hissetmesi, sürekli ve ilerleyici bir nefes darlığı gibi semptomlarla karşımıza gelmektedir. Tekrar etmek gerekirse en önemli sebebi sigara ve kirli hava olarak özetlenebilir. Acaba hangi hastalıklarla tanısı karışmaktadır? Ona bakarsak KOAH'ın ayrıcı tanısının yapılması gereken hastalıkları saymak gerekirse en çok karıştığı hastalıklar astım bronşiyale dediğimiz durum, bronşiektazi, kalp yetmezliği, konjestif kalp yetmezliği dediğimiz durum, tüberküloz ve bronşiolit gibi durumlarla çok sık karışmaktadır. İşin erbabı olan hekimler tarafından da bir süre muayene ve tetkikten sonra çok rahatlıkla tanısı konulabilmektedir. Tedavide hangi ajanları kullanıyoruz acaba? Tedavide ajanları kullandığımız ilaçları saymadan önce ilk yapılması gereken şey sigaranın bıraktırılması durumudur. Ondan sonra beta mimetik dediğimiz ilaç grubu var. Beta mimetik dediğimiz ilaç grubu özellikle akciğerde, bronşlardaki düz kaslarda gevşemeye yol açan beta 2 reseptörleri uyaran, otonom sistem reseptörleri, beta 2'leri uyaran özel bir ilaç grubudur. Bu ilaç grubunu birinci sırada kullanmaktayız KOAH hastalarında. Özellikle kısa etkili beta 2 agonistlerden terbutalin ve salbutamolü, uzun etkili beta 2 agonistlerden salmeterol ve formoterolü, antikolinerjik ilaçlar dediğimiz ipratropium ve tiotropium verilen ilaçları, inhale yani solunum yoluyla kullanılan kortikosteroidlerden beclametazon, budesonid ve flutikazon adlı ilaçları, metilksantin adını verdiğimiz akciğerdeki etki mekanizmasını tam olarak bilmemekle beraber buradaki ödem ve enflamasyonu azaltan aminofilin ve teofilin gibi ilaçları başlıca kullanmaktayız. Yine kombine preparatlara başvurulmakta. Hastalık ilerledikçe 2 veya 3 ilacın kombinasyonu durumuna gidilmektedir. Kombine preparatlara örnek vermek gerekirse öncelikli olarak da kortikosteroidlerle beta 2 agonist dediğimiz başta saydığımız ilaçların kombinasyonu en güzel kombinasyon olarak gösterilebilmektedir. Yine bir diğer ilaç grubu kullanılan inhale kortikosteroid demiştik. Bunun haricinde sistemik yolla kullanılan kortikosteroidlerden de bahsedebiliriz. Gerek ağız yoluyla gerek diğer sistemik yollarla kullanılan kortikosteroidler de ileri vakalarda tercih edilebilmektedir. Bunlara örnek verecek olursak dexametazon, prednizolon ve metilprednizolon adlı preparatları da bu amaçla kullanılabilmekteyiz. Yine akut ataklarda hastanın özellikle siyanozunun çok belirgin olduğu durumlarda yani ağız çevresindeki morluğun veya morarmanın belirgin olduğu durumlarda da oksijen tedavisine başvurmaktayız efendim. İlaç kullanımında dikkat edilecek hususlara biraz değinmek gerekirse özellikle beta 2 agonist dediğimiz en başta saydığımız beta agonist grubunda en fazla günde 12 tane püskürtme yapılması lazım. Bazen kişiler hava açlığını önleyebilmek için bu rakamın üzerine çıkabilmektedirler. O sebeple reseptörün duyarsızlaşmasının önüne geçmek için en fazla 12 püskürtme yoluna gitmek gerekiyor. Yine antikolinerjik ilaçlar demiştik. İpratropium, tiotropium gibi ilaçlar. Bunların kullanımında ise taşikardi, ağız kuruması, glokom, prostat semptomlarının, prostat problemi çeken kişilerde prostat semptomlarının belirgin hale gelmesi, mesane büyümesi gibi oldukça fazla sistemik etkiler ile karşımıza gelebilmektedirler. Yine bir diğer yanlış kullanım yolu da yanlış kullanılan ilaç grubu da lokotürien antagonistleri olarak karşımıza geliyor. Astım bronşiyale gibi hastalıklarda kullanılan lokotürien antagonistlerinin KOAH
KOAH'ta, KOAH tedavisinde yeri bulunmamaktadır. Ve yine bir başka çok sık kullanılan ilaç grubu beta blokerler. Beta blokerlerinde KOAH tipi hastalıklarda, solunum sıkıntısıyla seyreden hastalıklarda kesinlikle kontraindike olduğunu burada hatırlatmakta fayda var efendim. Yine bu tip hastalarda özellikle aşılama yapılması oldukça faydalı oluyor. İnfluenza dediğimiz grip aşıları ve pneumokok aşılarının kullanılması hastalarda kronik vadede oldukça yarar sağlamaktadır diyebiliriz. Rehabilitasyon konusu önemli. Bu hastaların rehabilite edilmesi, mental ve fiziksel olarak hayata daha hazır halde bulunmaları önemli. Egzersiz yapılması hastalarda düzenli ve onlara uygun egzersizler, hastalık konusunda eğitilmesi ve besin konusunda, beslenme konusunda yine uzmanlar tarafından destek verilmesi de önem taşımaktadır. Bu hastalıkta sık sık akut alevlenmeler ile karşımıza gelmektedir. Akut alevlenmelerde özellikle sebep kışları gördüğümüz solunum yolu enfeksiyonları en başta, hava kirliliği, özellikle de sigara dumanı veya kirli havanın bulunduğu ortamlarda sık ve uzun süre bulunulması olarak söyleyebiliriz efendim. Bugün KOAH konusunda sizlere vereceğim bilgiler burada sona eriyor. İstanbul'dan hepinize sağlıklı günler diliyorum efendim.